Yeni bir videodan Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Poco M4 Pro'yu detaylıca inceleyeceğiz ve M3 Pro'ya göre ne gibi yenilikler getiriyor ve şu anki tahmini fiyatını da hesaplayıp almaya değer mi değmez mi bunlar hakkında konuşacağız. İncelemeye geçmeden önce de bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda burada Redmi Note 11 serisine kıyasla daha kavisli bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bunun yanında kamera modülü de ana kameramız en üst kısımda olacak şekilde dikey bir modülün içine yerleştirilmiş ve hemen yanında da büyük bir Poco logosunu görüyoruz ve bu kamera paketinin olduğu bölümde de siyah bir çerçevenin içine alındığını da belirteyim. Açıkçası bu tasarım anlayışı Poco M3 Pro'ya göre biraz daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık olarak da M4 Pro 8.75 mm'lik kalınlık ve 195 gramlık ağırlıkla önümüze çıkıyor. Malzeme yapısı noktasında da arka kapağımızda polikarbon bir yüzeyi görürken çerçevelerde de plastik bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı olarak da M4 Pro'nun kasası tamamen plastik bir yapıya sahip olduğu için çok kaliteli bir hissiyat vermiyor. Fakat ucuz kalitesiz bir hissiyatının olduğunu da söyleyemem. Orta derecede diyebiliriz. Bunlara ek olarak telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jackına da yer verildiğini söyleyeyim. Genel tasarım hatları itibariyle M4 Pro'yu çok beğendiğimi söyleyemem. Fakat özgün tasarımlı bir cihaz kullanmak isteyenler için M4 Pro mantıklı bir tercih olabilir. Şimdi tasarımdan ekran kısmına geçtiğimizde burada 6.6 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen 1080x2400 Full HD Plus çözünürlüğünde 399 ppi'lik piksel yoğunluğunu bize sunabilen 90 Hz tazeleme ve 240 Hz'de dokunma hassasiyetine sahip güzel bir ekran önümüze çıkıyor. Bunun yanında ekranımızda HDR desteği yok fakat DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsadığını belirteyim. Yani bu sayede ekranımız renkleri doğru bir şekilde gösterebiliyor. Bunların dışında ekranımız parlaklık noktasında da 450 nit gibi maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Zayıf bir parlaklığa sahip fakat telefonu güneş ışığı altında kullanmazsanız yani kapalı ortamlarda ve yüksek ışık gerektirmeyen ortamlarda M4 Pro'nun ekranını görmekte herhangi bir problem yaşamıyoruz. Dostlar ekranın sunduğu genel deneyim açısından da ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ekran kasa oranı olarak da cihazımız iyi bir seviyede olduğundan çene kısmındaki boşlukla yan çerçevelerdeki boşluk hemen hemen aynı. Bu sayede de telefonda bir şeyler izlerken daha keyifli bir deneyim verdiğini söyleyebilirim. Telefonumuzun yonga seti kısmına geçersek MediaTek'in yeni serisinden Dimensity 810 işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemciye 4 ve 6 GB'lık RAM'ler eşlik ederken oyun performansı olarak da M4 Pro'da PUBG'de HD grafiklerde 30 FPS'te akıcı grafikleri aldığımızda da 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Oyun içerisinde ani FPS düşüşleriyle çok nadir karşılaşıyoruz fakat özellikle uzun süreler oyun oynarsanız cihazın biraz fazla ısındığını söyleyebilirim ama performans açısından herhangi bir düşüş yaşamıyoruz. Bunun dışında oyun oynarken ekstra olumsuz bir durumla da karşılaşmadığımızı belirteyim. Oyun harici günlük kullanım için de gayet seri çalışan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Menüde uygulamalar arasında geçerken de kasma donma problemleri yaşamıyoruz. Depolama alanı olarak da M4 Pro'da 64 ve 128 GB'lık iki farklı versiyon bulunuyor. Bana soracak olursanız alınabilecek en mantıklı model 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen modeli. Zaten 4 GB'lık versiyonuyla da çok bir fiyat farkı olmayacak. Şimdi donanımdan kamera kısmına geçersek arka tarafta ikili kamera sistemi bizleri karşılarken ana kameramızda 50 megapiksel f1.8 diyaframla gelen HDR destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramızda da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensini görüyoruz. Burada derinlik algılama kameramız yok fakat yine de portre modunda fotoğrafları yapay zeka desteğiyle birlikte çekebileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak da Poco M4 Pro düşük ışık performansı haricinde genel olarak iyi diyebileceğim bir düzeyde performans sunuyor. M4 Pro'nun ön kısmına bakarsak burada delik çentiğin içinde 16 megapiksel f2.45 diyaframa sahip olan Full HD 30 FPS'te videolar çekebilen güzel bir kamerayı görüyoruz. Arka kameramızda ise video kısmında Full HD 60 FPS'te AIS yani dijital görüntü sabitleyici ile birlikte videolar çekebiliyoruz. Video çekim noktasında çok iyi bir cihaz değil fakat kötü de diyemem. Yine burada da orta düzey bir performans verebiliyor. Açıkçası kamera performansı birinci önceliğiniz ise Poco M4 Pro tercih edilmez fakat kamera noktasında çok yüksek beklentileriniz yoksa idare eder diyebilirim. Şimdi kameradan yazılım kısmına geçersek burada Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü karşımıza çıkarken Poco M4 Pro'nun
Pro'nun en az Android 14'e kadar güncellemeleri alacağını da söyleyeyim. Hoparlör konusunda ise Poco M4 Pro'da stereo hoparlör sistemi bizlere sunulmuş. Ses performansı açısından gayet doyurucu, temiz ve kaliteli bir ses sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ses performansı olarak rakiplerinin önünde değil fakat gerisinde de kalmıyor. Tam ideal bir noktada diyebilirim. Batarya kısmında ise Poco M4 Pro'da 5000 mAh'lik bir bataryayı görürken hızlı şarj kısmında 33 Watt desteği önümüze sunulmuş. Bu batarya genel olarak günlük kullanımda ve biraz da oyun oynarsanız yine de bir gününüzü rahatlıkla çıkartabilecek. Ortalama bir kullanımda 8-10 saat arasında ekran sürelerini bize rahatlıkla verebiliyor. Buna ek olarak kutu içeriğimizden de 33 Watt destekli adaptörün çıktığını söyleyeyim. Telefonumuzun kablosuz bağlantılarına bakarsak 5G desteğini ve Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 teknolojisini de desteklediğini görüyoruz. Güvenlik seçeneği olarak da M4 Pro'da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP53 korumasıyla olası su dökülmelerine karşı korunan Poco M4 Pro'nun en düşük fiyatı 229 Euro olacağını söyleyeyim. Yani şu anki güncel kurla vergileri de hesaba kattığımızda 7000 TL bandında bir fiyatının olacağını söyleyebiliriz. Açıkçası bu cihazın ülkemize gelmesi yaklaşık 1-2 ay sürecek gibi. Bu yüzden fiyatla ilgili kesin bir şey konuşmamız doğru olmaz. Çünkü dolar TL kuru sürekli değiştiği için aslında resmi fiyatları beklemek daha mantıklı olacak. Yani dostlar 229 Euro'luk fiyatına oranla bence gayet alınabilir bir cihaz. Fakat TL olarak gerçekten bir yorum yapmak istemiyorum. Ama M4 Pro'nun sunduğu genel pakete baktığımızda özellikle pek fazla oyun oynamayanlar için günlük kullanımda rahatlıkla 3-4 sene götürebilecek bir cihaz diyebilirim. Peki sizce M4 Pro nasıl olmuş? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.